Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesine bakışa hoş geldiniz. Bugün sizin sağladığınız kaynakları kullanarak Mithat Sancar'ı inceliyoruz. Hayatına bakacağız, mücadelesine ve özellikle de Kürt kültürüyle diline, yaklaşımına odaklanacağız. Evet. Elimizdeki materyaller yani yazılar, biyografik notlar falan Sancar'ın hem akademik hem de siyasi kimliğini farklı açılardan gösteriyor. Amacımız aslında şu. Bu dikkat çekici isim kimdir? Türkiye'nin siyasi ve kültürel manzarasındaki yeri nedir? Bunu sizin için daha net hale getirmek. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklara göre Sancar, 1963 Mardin Nusaybin doğumlu, hukukçu, akademisyen ve siyasetçi. Ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmiş. Bu kariyerinin ne kadar güçlü başladığını gösteriyor sanki, değil mi? Kesinlikle çok önemli bir başlangıç noktası. Aynı üniversitede kamu hukuku üzerine doktorasını yapmış. Yani bu alan devletin yapısı, işleyişi, bireylerle ilişkisi gibi konuları kapsıyor. Anladım. 1995'te Temel Hakların Yorumu başlıklı teziyle doktor oluyor, sonra 99'da doçent, 2007'de de profesör unvanlarını alıyor. Bayağı hızlı ilerlemiş akademik kariyerinde. Evet, uzmanlık alanları da çok kritik. İnsan hakları, anayasa hukuku, yani devletin temeli, vatandaş hakları ve tabii hukuk devleti kavramı. Akademik hayatı boyunca bu konularda gerçekten derinlemesine çalışmış. Hatta devlet aklı kıskacında hukuk devleti gibi önemli eserler de ortaya koymuş. Bu birikim onun siyasi duruşunu anlamak için sağlam bir zemin sunuyor bize aslında. İşte o geçiş de ilginç. Yani akademik dünyadan siyasete atılması. Kaynaklarda belirtildiği gibi 7 Haziran 2015'te HDP listesinden Mardin milletvekili olarak meclise giriyor. Evet. Sonraki seçimlerde de devam ediyor vekilliğe. En son 2023'te Şanlıurfa'dan seçilmiş. Bir de var, Şubat 2020 ile Ağustos 2023 arasında Pervin Buldan'la birlikte HDP eş genel başkanlığı yapmış. Bu çok kritik bir görev tabii. Çok kritik, evet. Hatta bir kaynağınızda 2025 yılı itibarıyla Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından İmralı heyetine dahil edildiğine dair bir bilgi de geçiyor. İşte burası işleri daha da ilginçleştiriyor sanki. Peki bu iki kimlik yani akademisyenlik ve siyasetçilik nasıl bir araya geliyor Sancar'da? İşte bu çok ilginç bir sentez dediğiniz gibi. Sancar'ın profilinde en dikkat çeken şeylerden biri bu, akademik kimliğiyle siyasi mücadelesini birleştirmesi. Özellikle de Kürt kimliğinin tanınması meselesi. Evet. Ve Kürtçenin başta ana dilde eğitim hakkı olmak üzere kamusal alanda serbestçe kullanılabilmesi için verdiği mücadele çok ön planda. Kaynaklar onun tekçi politikalara yani farklılıkları eritmeye çalışan yaklaşımlara karşı çoğulculuğu savunduğunu net bir şekilde belirtiyor. Kürtçe üzerindeki kısıtlamaları, eğitimdeki engelleri falan hep demokrasiyle bağdaşmaz buluyor. Hatta 2013-2015 arasındaki o çözüm süreci vardı ya. Evet, hatırlıyorum. O dönemde de bir akademisyen olarak analizler yapmış, çözüm önerileri geliştirmiş. Bu yaklaşımı HDP'nin Demokratik Özerklik Projesi'nin yani yerel yönetimlere daha fazla yetki verme fikrinin teorik temellerine yaptığı katkılarla da aslında paralel gidiyor. Tabii bu siyasi yolculuk pek de kolay olmamış anlaşılan. Kaynaklarınız HDP yönelik siyasi baskılardan bahsediyor, soruşturmalar, hukuki süreçler. Maalesef evet. Ama ilginç olan şu ki bu baskı ortamında bile Sancar'ın hep şiddet yerine diyaloğu savunduğu, barışçıl siyasetten yana tavır aldığı vurgulanıyor. Bu tutarlılık önemli sanırım. Kesinlikle. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi konusundaki ısrarı, yani hem akademik metinlerinde hem de siyasi söylemlerinde, eylemlerinde hep kendini gösteriyor. Geçmişle hesaplaşma, unutma kültüründen hatırlama kültürüne gibi eserleri var mesela. Evet, o da önemli bir çalışma. Bu eserler toplumsal hafıza, adalet arayışı gibi konulara ne kadar derinlemesine eğildiğini gösteriyor. Yani bu sadece politik bir duruş değil, aynı zamanda entelektüel bir çabanın da sonucu. Hukuk devleti ilkesine, yani devletin keyfi davranmaması, hukuka bağlı kalması ve diyaloğa yaptığı vurgu, özellikle günümüzün o kutuplaşmış atmosferinde daha da bir anlam kazanıyor. Kaynaklarda geçen Kürtçe yayın yapan medya kuruluşlarının önündeki engellerin kaldırılması talebi de yine bu çerçevede değerlendirilebilir.
Peki tüm bu bilgilere baktığımızda sizin için çıkarım ne olmalı? Yani özetlersek Mithat Sancar, elinizdeki kaynaklara göre akademiyle siyaset arasında bir köprü kurmuş, insan hakları, demokrasi ve özellikle Kürt meselesinin barışçıl çözümü için çalışan çok yönlü bir figür diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kürt dili ve kültürünün korunması mücadelesini Türkiye'deki bütün farklılıkları kapsayan bir siyasetle birleştirmeye çalıştığı görülüyor sanki. Evet, bu profil aslında zorlu siyasi koşullar altında bile demokratik siyaset alanını genişletme çabasının, azınlık haklarını savunma gayretinin somut bir örneği gibi okunabilir. Hukuka ve karşılıklı konuşmaya, yani diyaloğa yaptığı sürekli vurgu, özellikle bu kadar çok bilgi kirliliğinin olduğu bir çağda bence üzerinde düşünülmesi gereken bir yaklaşım sunuyor. Tam da bu noktada bu incelememizi bitirirken size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklar Sancar'ın hem bir akademisyen olarak analizler ürettiğini hem de aktif siyasetin tam ortasında yer aldığını gösteriyor. Sizce bir entelektüelin, bir akademisyenin siyasete doğrudan katılması, savunduğu ideallerin gerçekleşme ihtimalini mi artırır? Yoksa kaçınılmaz olarak akademik tarafsızlığından, nesnelliğinden ödün vermesine mi yol açar? Bu hassas denge sizce nasıl kurulmalı ya da korunmalı?